ve şu anda Shinjuku'da, yani Tokyo'nun en çok kalabalık olduğu mekanda birkaç ihtiyacım dolayısıyla çıkmak zorunda kaldım. Etrafta insan yok. Normalde burası tıklım tıklım insan kaynar. Civarda çok az insan var ve ben de sizle bu konu hakkında birkaç laflayayım dedim. Gençler genelde maske takmıyor, onu fark ettim. Ya da maske alacak durumlarım yok. Mesela şu arkadaş yemek yediği için maske takmıyor ama yani hepsini bilemem. Bu arada metro istasyonlarında da çok az insan var, onları da göstereyim. Yani bana denk geldi. Gerçi hepimize denk geldi bir pandemi sonuçta. Ne yazık ki hepimiz şu şartlardan etkileniyoruz. Aha, sirenler çalıyor. Fırtına mı geliyor acaba? Az önce de bir anons yapılıyordu ama ben hızlıca evime dönmeye çalışayım o zaman. Şu gördüğünüz vatandaş maske takmamış. Güle oynaya gidiyor yolunda lüzumsuz. Şu anda random atıyorum. Hafiften de yağmur yağıyor. Evet, ilerleyelim bakalım. Ben geldiğimden beri yaklaşık 2-3 hafta geçti. Japonca kursum bu pazartesi başlayacak. Örgün eğitimde normalde ama bu şartlardan dolayı ilk 2 haftası online eğitim olacak. Ama ilk gün biz yine okulda olacağız yani. O da ilginç bir şey. Ne yapıyorlar anlamadım. Dayı beni gördü, yolunu çevirdi ya. Hay, evet. Açık restoranlar var. Metroları da çekelim. Ne kadar az insan var onu göstermek istiyorum. Böyle deliler de çok ya. Japonya'da böyle tip insanlar var. Geçen de ne gördüm? Tekerlekli sandalyede abi yokuş aşağı sandalyesini ters çevirmiş, kendini ittire ittire aşağı iniyor. Amca ne yapıyor bilmiyorum ama çok çılgın şeyler yapan insanlar var burada. Adamlar çalışa çalışa herhalde şartlarını zorluyorlar. Ya başka açıklaması yok mu? Ben buradan bineceğim. Hop 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 hop. Bu arada Suica kartımı doldurmam gerekecek. Onu da videoya alayım hem. Buradaki metro sistemini de açıklamak istiyorum esasen. Shinjuku Line'a bineceğim. Otomatlar şurada. Kapalı mısınız? Açık mısınız? Tabii ticketing machine. Kartımız bu. Suica kart. Hansu yazıyor üstünde. Şurada küçücük bir ayrıntısı var. Ve 1000 yen yükleyeceğim. Kartımı yerleştiriyorum. Yüklemeyi yaptım. Şimdi metroya geçeyim. Buradaki metroların en kolay yanı girişte ve çıkışta basıp aradaki farkı ödemeniz. Yani bir hatta tamamen para ödemiyorsunuz. O hatta ne kadar gittiğinize bağlı olarak ödüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz üzere orada bastım. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat ediyor herhalde. 2 nolu perondan bineceğim. Kaçırdım. Böyle daracık koridorları var. Rusya'dan daha iyidir. Gerçi Rusya'daki yerler çok sanatsaldı ama burada güzel bir şey daha var. Her metroda, her yerde, her 100 metrede bir görebileceğiniz bir şey var burada. Otomatlar. Her yerde içecek. Kışın sıcak, yazın soğuk içecekler veren bu güzel otomatlar. Bir şey alalım mı? Gerçi şu an elim zaten dolu. Bir şey alırsam da içmekte zorlanacağım. Evet, burada büyük ihtimal bir 5 dakika bekleyeceğim. 5 dakikada bir geliyor. Trenim geliyor. Geliyor. Buradan geliyor. Gel. Çaktırma, konuşacağım için buraya geçtim. Normalde buraya kimse oturmuyor çünkü yaşlı, hasta veyahut da hamile olman gerekiyor. Ama şu şartlarda oturanlar var, sadece ben değil. Çok sessiz. Çok sessizler. Sugiwa Akebonobashi. Ben hangi durak deneyeceğim? Unuttum. Girip tekrardan bakmam gerekecek. İçeride konuşamıyorum ya. Herkes susmuş. Şimdi Nikolay'la aktarma yapacağım. Herhalde bu yolculuk bana ne kadara mal oldu? 240 yen. Böl 20'ye 12-13 lira. Yani Tokyo için İstanbul'da bir yerden bir yere gitsem ve öğrenci kartım olmasa ne kadar öderdim? Buna yakın öderdim herhalde. Şunu da göstereyim. Hop, basıyorum. Şurada rakam gösteriyor ve ben de. Şu görevliler var. Eğer bir sıkıntı yaşarsan her türlü sana yardım ediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Valizin mi var? Veyahut da yaşlı mısın? Seni aşağı kadar indiriyor. Çok değişik ve çok güzel hizmetler var yani gerçekten. Helal olsun yani. Anlatamadığımın farkındayım. Kolay ve hızlı anlatılabilir bir şey değil. Belki evde biraz daha açıklarım. Sonra da akışına bırakırım. Zaten şu maske varken dediklerim pek anlaşılmıyor herhalde. O bir sıkıntı. Şimdi ilerliyorum. Sonunda dışarıdayım.
Saat akşamın kaç oldu ya? Saat 7 küsur var herhalde şu an. Şu yolun sonuna doğru ben evime varmış olacağım. Yolun üstünde güzel bir park alanı varmış. Hadi park alanına bir girelim. Bir sürü bir şey yazmışlar. Girmek yasak mı ki acaba? Ama çok sevdiğim bir halk hizmeti var burada. Ne o? Çeşmeler arkadaşım. Çeşme. Her yerde bedava su var. Avrupa'daki gibi değil. Fransa'da, Avrupa'da su yok abi. Sadece bisiklet yolları üzerinde. O da kaç kilometreden kaç kilometreye var. Benim gözlemim bu yönde. Yani sen en temel ihtiyacını suyu halka açmazsan eğer, kusura bakma ama medeniyim diyemezsin. Medeniyet üstü alçıyla, balçıkla kaplanarak saklanabilecek bir yapıda değildir. Kimseyi kandırmayın. Kamu spotu oldu. Hatta bayağı güzel oldu ya. Az önce de dediğim gibi her şeyi anlatamadım. Yağmur ve benzeri gibi sesler yüzünden bazen videoda ses çıkmadı ve bazen de ben videoyu kırpmak zorunda kaldım. Neyse direkt konuya girelim. Bildiğiniz üzere bir hafta boyunca Tokyo ve Osaka civarındaki iller olağanüstü halle yönetiliyordu. Bugün tüm Japonya bu olağanüstü hal kapsamına dahil edildi. Sebep neydi? Tokyo'da çok güzel bir süreç yönetildi. Hastalık sayıları gitgide düşüyordu ama Japonya genelinde dün ve bugün bir anda sayı artmaya başladı. Bunun sonucu olarak da bu cevap verildi. Şöyle söyleyeyim, yasak kapsamını direkt anlatayım. O hal deyince aklınıza Türkiye'deki bir süreç gelmesin. 15 Temmuz'dan bahsetmiyorum şu anki süreç. Bir defa sokağa çıkma yasağı diye bir şey kesinlikle yok. Herkes dilediği gibi sokağa çıkabilir. Alışverişini yapabilir, kafeye gidebilir, restorana gidebilir. Tabii büyük yerler kapalı. Barlar, karaoke kafeleri, bununki gibi publar ve benzeri gibi yerler kesinlikle kapalı zaten. Eğlence mekanlarını genelde kapatmışlar. Ama küçük esnaf lokantaları ve benzeri yerler açık. Şu bilgiyi de kesinlikle vermem lazım. Hani Japonya o hal ilan etti ama bir ay boyunca tüm çalışanların maaşlarını verdi ve onları tatile çıkarttı. Tatile çıkmaması gereken kişilerde de, işi eve entegre edilebilen kişilerde de işleri eve entegre edildi. Gelir düzeyi zaten hani son 4 ayda ve benzeri hesaplaması var. Düşen kişilerde de aylık 300 bin yen, yani buradaki TL karşılığı 16-18 bin TL civarı destek yapacağını söyledi. İş yerleri için herkese destek var. Zaten 1 trilyon dolarlık destek paketi açıklamıştır. Şimdi bu paket genişler mi bilmiyorum. Buna binaen şunu da söylemem gerek. Japonların bu süreci çok iyi yönettiğini söyleyebilirim ama Türkiye'den daha iyi değil. Şimdi nasıl olduğunu anlatacağım. Japonlar zaten, ben bundan 6 ay önce Türkiye'den Japonya'ya gezmeye geldiğimde de aynısıydı. Japonlarda zaten oluşmuş bir sağlık kültürü var. Yani adamlar zaten hasta olduğu zaman, grip olduğu zaman başlarına maskeyi takıyorlardı. Sağlık kültürleri zaten vardı ve bu duruma 1-0 önde başladılar. Zaten işinde gücünde insanlar, hani işi gücü olmadığı sürece oturup birisiyle etkileşim kuruyum diyen insanlar değil. Bilinç düzeyi yüksek insanlar, sağlık kültürleri oluşmuş, temiz insanlar. Bu sebeplerden dolayı 140 milyonluk Japonya nüfusunda şu ana kadar sadece 8 bin küsür enfekte hasta görüldü ve bundan en fazla 200'ü öldü. Yani bu mükemmel bir rakam aslında 140 milyonluk bir ülke için. Türkiye'de bu rakamların görülememesi sebebini şöyle yorumluyorum. Sağlık sistemi sanırım buradan daha iyi ama halkın devleti dinleme konusunda sıkıntısı var. Şöyle diyeyim, Japonya'da yapılan uyarılar halk tarafında tamamen tabanını buluyor ve uygulanıyor. Buradaki sağlık sektörüne değinecek olursam sağlık altyapısı kesinlikle Türkiye'deki kadar iyi değil. Hastane sayısında çok büyük sıkıntı var. Normal vakitte zaten buradaki kişilerin anlattığı kadarıyla kendim dinledim. Hafta sonu bacağınızı kırsanız gelen ambulans hastaneler arıyor. Acaba hangi hastane açık diye. Hani bu şaka değil. Bacağınız kırık, hastane dolaşıyorsunuz gibi bir olay var. Böyle bir sistemden bahsediyorum. Hastanenin azlığı. Bu Japonya'yı esasen korkutuyor mu bilmiyorum ama eğer hasta sayısı artarsa bu Japonya'da direkt sistemin kilitlenmesi demek oluyor. Hatta geçtiğimiz hafta bir haber gördüm. Otelin teki odalarını enfekte hastalara açmış. Zekice bir hamle ama bu demek oluyor ki acaba hastanelerde yer sıkıntısı mı var? Böyle bir çözüm mü bulunabilir? İlginç. Burada yaşların çok olduğunu da söylemem gerekiyor. 140 milyon nüfusun büyük çoğunluğu da yaşlı ama adamlar sağlıklı, dinç, yani onlar bu büyük ihtimal bu hastalığı atlatacaklardır diye düşünüyorum. Markete falan gittiğimde her yer yaşlı dolu. Bu adamlar dışarı çıkmaya korkmuyor mu diye düşünüyorum. Türkiye'deki uygulamaya helal olsun. Her yaşlıya evine kadar yemeğin gitmesi, bedava maske dağıtılması, burada öyle şeyler ne gezer. Tabii en son devlete baskı yapılınca birkaç maske bedava olsun gibi baskılar yapıldı ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Türkiye'nin kıymetini bilin diyorum. Konuyu kısaca toplayayım. Türkiye'nin kıymetini bilin diyorum. Eğer halkınız devleti
bisikleti dinlese emin olun buradakilerden daha iyi veriler ortaya çıkar. Konuyu kısaca toplayıp sunduğumu düşünüyorum. Şimdilik esen kalınız. Devam ediyorum. Bitti. Yapacak bir şey yok. Bitti. Tamamdır. Artık kendimi videolarda daha fazlasıyla tanıtırım. Zamanla görürüz. Zamanla tanırız. Bir anda tanıyacağız diye bir şey yok ya. Bay bay.